Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Beden dışı deneyime dair belki de en kapsamlı Türkçe kaynak ve en etkin tekniği paylaşacağım bir video ile sizlerle beraberiz. Genel bir tabirle astral seyahat, ruhun bedeni terk ederek farklı bir boyuta geçmesidir. Yani 5. boyut. Bu geçiş sırasında bilinç açıktır ve ayrılan ruh bilinçte izlerini taşır. Bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmakla beraber birçok örnekte de karşılaşılmıştır. Bu durum uyku sırasında 5 dakika veya 2 saat arasında olmaktadır. Bu konu hakkında en çok araştırmayı Robert Monroe adlı bir yazar yapmıştır. Halen devam eden bu araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde Monroe Enstitüsü adıyla bilinen bir kurumda devam ettirilmektedir. Uyku sırasında olan bu durum ya aşırı stres dolu bir günün uykusunda ya da çok gevşek olunan uyku sırasında olmaktadır. İddialara göre ruh tam uykuya dalma esnasında vücudun göbek kısmından ayrılmaya başlar. Bu esnada kalp atışları yükselir. Ruh geride kalan bedeni gördüğü zaman heyecanlanır ve astral seyahat tam gerçekleşmeden geri uyanılır. Bazı durumlarda da ruhun ayrıldığı hissedilmez ve rüya şeklinde düşme ya da uçma gibi fiziksel eylemlerle geri uyanılır. Yani astral seyahat ya gerçek boyutta ya da rüya boyutunda gerçekleşebilir. Her insanda olmayan bu durumun pek çok örnekleri vardır. Bu örneklerden bir tanesine bakacak olursak, New York'ta yaşayan Adam Skyler, gireceği sınavdan bir gün önce uykusunda sınav sorularının bulunduğu odaya girdiğini iddia etmiş, hatta soruları söylemiş, kimse inanmamış. Sınav sonrası çıkan sorular görülünce bu durum çok dikkat çekmiş. Astral seyahat konusunda savaş teknikleri geliştirdiği uzun yıllar iddia edilen Amerika Birleşik Devletleri, astral seyahat yapma konusunda teknikler geliştirmeye çalıştığı, gizliliği kaldırılan CIA belgelerinde gün yüzüne çıkmıştır. Bilim henüz evrendeki birçok olguyu kavrayıp açıklayamadığı için bu konuda binlerce yıldır süregelen kadim bilgiler şu an için en doğru kaynaklardır. Bu durum tüm kadim öğretilerin ortak mütabakat sağladıkları ender konulardan bir tanesidir. Astral seyahat, yani bir diğer adıyla beden dışı deneyim, okült, gnostik ve mistik öğretilerde, ayrıca birçok dinde de önemli bir yer tutmaktadır. Ancak astral seyahati anlayabilmemiz için öncelikle dünyanın gerçekte nasıl bir yer olduğunu anlamamız gerekmektedir. Bizler etrafımızdaki dünyayı görmek, duymak, koklamak, tatmak ve hissetmek diye adlandırdığımız 5 duyu ile 4 boyutlu olarak algılarız. Algı seviyemiz bununla sınırlı olduğu için dünyayı da bu kadar zannederiz. Oysa gerçek çok farklıdır. Bu algı yeteneklerimizin hepsi aslında sanaldır. Örneğin dünyada yaşayan hiçbir insan ışık görmemiştir. En önemli duyu şekillerimizden biri olan görme yetisi, gözün bakmakta olduğu nesnenin kırdığı ışığı elektronlar vasıtasıyla beynimizin arkasında bulunan 1,5 santimlik bir alana ilettiği sinyaller neticesinde bu karanlık ve asla ışık almayan yerde oluşturduğu algıdan ve otomatik yorumlamasından ibarettir. İşte diğer duyularımız da aynı şekilde beynimizin diğer organlardan aldığı elektrik dalgalarını yorumlamasının neticesinde otomatik olarak bize deneyimlettiği şeylerdir. Günümüzde gelişen teknolojiyle pek çok üniversitede yapılan sayısız deneyde beynimizin duyu organları ile bağlantısı kesilerek yapay elektrik sinyalleri gönderilmesi ve aslında gerçek olmayan nesnelerin beynimizce varmış gibi algılanması sağlanmaktadır. Bir başka açıdan bakacak olursak, basit şekilde bilim maddenin varlığını ispat edememektedir. Hatta bu durum spiritüalistlerce aslında tamamen gerçek dışı sanal bir hayat sürdüğümüz şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca bu konuda Matrix teorisi adı altında çok kapsamlı bir de tez bulunmaktadır. Maddesel varlığın tartışmalı olduğu gerçeğini binlerce yıl öncesinden kavrayan öğretiler, 5. boyut diye adlandırdığımız, gerçekte ise var olduğumuz dünyada olan ancak bizim algılayamadığımız bu boyuta geçmek için astral seyahat tekniklerini geliştirdiler. Vücudumuzun işleyişi ve günlük yaşamımızın kontrolü, bilinç, zeka, akıl şeklinde sıraladığımız bir tür otokontrol mekanizması sayesinde gerçekleşmektedir. Zeka ile akıl, beynimizin fiziksel boyutta kullandığı bir yetenekken, bilinç ise ruhsal hafızamızdır. İnsan ruhu da dahil tüm dalga beden varlıklar organik bir beyne sahip değillerdir. Yani cinlerde, ruhlarda, ifritlerde ve diğer tüm enerji varlıklarda zeka veya akıl bulunmaz. Bunun yerine bilinç barındırmaktadırlar.
İnsanlar öldüklerinde beyinleri çürüyüp zeka ve akılları yok olduğunda bile ruhumuz ölümsüz olduğu için ruhsal hafızalarımız kaybolmamakta ve yaşamış olduğumuz hayatı hatırlayabilmektedirler. Astral seyahat 1 dakika ile 2 saatlik bir zaman dilimi zarfında vuku bulmaktadır. Çoğu kişi istemsizce de olsa hayatında birkaç defa bu deneyimi yaşamaktadır. Fakat bilerek ve isteyerek astral seyahat yapmak da elbette ki mümkündür. Burada önemli olan nokta çok çalışmak, tecrübe kazanmak ve ruhsal boyutta karşılaşacağımız şeylere kendimizi hazırlamaktır. Nasıl ki insan ilk dünyaya geldiğinde emekleyerek yürümeyi öğreniyorsa, İşte bedensiz şekilde ruhumuzla yaşamak da bu şekilde yavaş yavaş tecrübeyle öğrenilmektedir. Ayrıca 5. boyutta rahat şekilde dilediğiniz gibi hareket edebilmek için ruhsal enerjinizin de güçlü olması gerekmektedir. Nitekim diğer ruhani varlıklar, özellikle de cinler ve ifritler, bedenini henüz terk etmiş, tecrübesiz bir ruhtan beslenmek isteyerek musallat olabilmektedirler. İsteyerek astral seyahat yapabilmek için LSD gibi bazı psikodelik kimyasal maddeler kullanılırken kadim öğretilerde çeşitli iksirler ve karışımlar da kullanılmaktadır. Bu iksirlerden en etkini masonlarca halen kullanılan mannadır. Öte yandan herhangi bir madde kullanılmaksızın da beden dışı deneyim için halihazırda internette pek çok teknik bulunmaktaysa da bunlar ya eksiktir yahut da ancak ruhsal enerjisi yüksek ve aynı şekilde göbek deliğinden gerçekleşmektedir. Bazı özel kristaller ruhun bedenden ayrılması esnasında ruhsal enerjiyi yükseltmektedir. Bu taşların listesini www.kültbilgi.com adlı web sayfamda yayınladım. Bu taşlardan edinerek çalışmaya başlayacağınız gün yatmadan önce ipek bir kuşakla göbeğinizin üzerine gelecek şekilde sarın. Çalışmaya başlamadan bir gün evvel kesinlikle uyumayın. Odadaki tüm elektrikli aletlerin fişini çekin. Kapalı dahi olsalar tüm elektrikli aletler fişleri takılı olduğu sürece bir enerji ayarlar. Kendinize analog bir çalar saat, büyükçe bir mum ve tütsü edinin. Arzu ederseniz uyku ilacı da kullanabilirsiniz. Gün battığında odanıza çekilin. Saati uykuya dalmanızdan sonraki 2. saatte uyanacağınız şekilde kurun. Hani bazen istemsizce uykudan uyanırsınız. Su içmek veya başka bir ihtiyacınızı gidermek istersiniz. Fakat uykunuz o kadar ağırdır ki su içmeye gitmek için kalktığınızı zannedersiniz. Her şey çok gerçekçidir. Koridorda yürümektesinizdir. Fakat aslında halen uyumaya devam etmekte olduğunuzu ancak ertesi sabah kalktığınızda anlarsınız. İşte yapmak istediğimiz şey tam da bu. Çok kısa bir andır bu yaşanan. Sonra uykunuzun ağırlığına dayanamayıp REM evresine geri dönersiniz. İşte bu anı yakalamak için tam uykuya dalacağımız esnada kendinizi tekrar tekrar uyandıracak şekilde her uyanışınızda saati ayarlayın ve o an geldiğinde uykuya direnin ve gerek su gerekse başka bir ihtiyaç peşinde dolaşmaya devam edin. Birkaç defa bunu başardıktan sonra artık daha kolay şekilde astral yolculuk deneyimlemeye başlayacaksınız. Ancak gördüklerinizi ilk başlarda çok fazla hatırlamayacaksınız. Kendinize bir astral günlüğü edinin. Her defasında neyi ne kadar hatırlayabiliyorsanız tarihleriyle beraber buraya not edin. Bu denemeleri ne kadar sık yaparsanız 5. boyutta hareket kabiliyetiniz ve farkındalığınız o denli fazla artacak ve siz çalışmaya devam ettikçe astral seyahatte kalma süreniz de uzayacaktır. İyi bir astral seyyah olabilmeniz için ortalama 1 sene boyunca haftada 2 gün çalışmanız gereklidir. İlerleyen zamanlarda artık kontrol 5. boyutta tamamen sizin elinizde olacak ve gördüğünüz her şeyi net şekilde hatırlamaya başlayacaksınız. İnternette bahsedilen diğer tekniklerin de gerçek şekillerini ara sıra Instagram hesabımdan paylaşmaktayım. Bu bağlamda konuya ilgi duyan arkadaşlar da Kült TV'nin Instagram hesabını takip ederek ekstra bilgi edinebilirler. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Kült TV'ye abone olarak araştıran insanlar topluluğuna katılmayı unutmayın. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.